Harry Kane'in Bayern Münih'e transferi hikayesi 2022 yazında başladı. Hasan Salihamidzic Kane ile ilk teması kurduğunda her şey belirsizdi. Kane'in hala 2 yıllık sözleşmesi vardı ve ilk etapta bu transfer fikrine pek sıcak bakmadığı anlaşıldı. Sezon sona erdiğinde Kane Londra'daki evinde menajer Thomas Tuchel ve temsilcileriyle buluştu. Aralarındaki anlaşma ve sürekli iletişim Bayern'in umutlanmasına neden oldu. Ancak asıl zorluk Spurs'un başkanı Daniel Levy'yi ikna etmekti. Bayern'in 70 milyon euroluk ilk teklifi hızla reddedildi. Spurs ya Kane'i yeni bir anlaşma ile tutmalı ya da yüksek bir bedelle satmalıydı. Temmuz başında haftalık 400 bin pound teklif edilse de Kane tatildeyken bile durumunu netleştirdi. Sözleşme yenilemeyecekti. 9 Temmuz'da Bayern teklifini 80 milyon euroya çıkardı. Tottenham hala hareketsizdi. Kane yeni baş antrenör Ange Postecoglou ile bir görüşme yaptıktan sonra kararını pekiştirdi. 13 Temmuz'da Levy, Bayern Münih CEO'su Jan-Christian de Riezen ile Londra'da bir otelde kahvaltıda buluştu. Fiyat konuşulmadı. Sadece anlaşmanın genel çerçevesi tartışıldı. Bu süreçte Levy'nin olumlu tavrı Bayern'i son dakika bir gelişme umuduna sevk etti. 15 Temmuz'da ise Uli Hoeneß'ın Alman medyasına yaptığı açıklamalar tansiyonu artırdı. Ancak Spurs Avustralya turuna çıkmadan önceki gün Bayern'e net bir mesaj gönderdi. Kane'i bırakmayacaklardı. 22 Temmuz'da Postecoglou'na Kane'in 9 numaralı bir Bayern forması sunulduğunda Tottenham'ın tepkisi sert oldu. Bu arada Kane'in eşi Kate Münih'e gidip şehri keşfetti. Kane, Bangkok'ta Bayern'e katılmak istediğini ve bunu sezon başlamadan önce yapmak istediğini belirtti. Bayern yöneticileri Levy ile son bir görüşme yapmak için Londra'ya uçtular. Ancak anlaşma yolu hala gözükmüyordu. Bayern son tarih belirlemesi işleri daha da karıştırdı. 10 Ağustos'ta 4. tekliflerini yaptılar ve nihayet 100 milyon euronun üzerinde bir teklif kabul edildi. Ancak son anda Kane'in Münih'e uçması beklenirken Selsit havalimanında mahsur kaldı. Almanya'da Bayern yetkilileri endişelenmeye başladı. Bu gecikme bir tuzak olabilir miydi? Nihayet Kane'in uçmasına izin verildi ve Bayern Münih'in antrenman sahası Sevener Strasse'ye vardığında onu bekleyen gazeteci ve taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı. Bayern Münih tarihindeki en pahalı oyuncunun karşılanışı böyle oldu. Bu tarz hikayeler için Gegenpress'e abone olmayı unutmayın. Futbolla kalın.